Buz Adam Özlü, at ve tavuğun evcilleştirilmesi gibi çok önemli gelişmelerin bir kısmı Bakır Çağı'nda yaşanmıştı. Bu videomuzda Bakır Çağı'nı ve yaşanan önemli gelişmeleri ele alacağız. Bakır Çağı, diğer bir deyişle Kalkolitik Çağ, Neolitik Çağ'dan sonra Bronz Çağı'ndan ise önce geliyordu. Bir geçiş dönemi olarak düşünebiliriz. Bakır Çağı da dünya üzerindeki her bölgede bağımsız olarak farklı tarihlerde yaşanmıştır. Hatta Rusya gibi bazı bölgelerde Bakır Çağı'nın yaşanıp yaşanmadığı tartışmalıdır. Mesela İngiltere M.Ö. 2500 ile 2200 yılları arasında dar bir tarihleme ile Bakır Çağı'nı yaşamıştır. İstisnaları kenara bırakırsak Bakır Çağı'nın ortalama M.Ö. 5000 ile 3000 yılları arasını konumlandırabiliriz. Bir önceki çağda tarım devrimi ile birlikte avcı toplayıcı yaşamın terk edildiği, yerleşik hayata geçildiği bir dönem yaşanmıştı. Bu çağ ise alet yapımında sadece taş değil, bakır da kullanılmaya başlandığı için Bakır Çağı olarak adlandırılmıştır. Bakırın eritilerek işlendiği kesin olarak kanıtlanmış en eski sit alanı Sırbistan'da bulunan Rudnik Dağı'ndaki Bölovode arkeolojik alanıdır. M.Ö. 5000 yılına tarihlenmektedir. İşlenmiş bakır serttir. Taşa göre çok daha yönlüdür. Silah ve alet kullanımı için oldukça uygundur. Dolayısıyla taştan bakıra geçen insan toplulukları avantajı ele geçirdiler. Bu dönemde geniş ticaret ağlarının varlığı ve daha kapsamlı savaşların varlığı keşfedilmiştir. Bakır elde edemeyen veya işleyemeyen topluluklar bakır silah ve aletleri ticaret ile elde etmişlerdir. 1991 yılında Avusturya-İtalya sınırında bulunan Ötzalp Alplerinde gezintiye çıkan iki Alman turist dağ geçidini geçerken bir ceset ile karşılaşır. Durumu yetkililere bildirirler. Polis bölgede daha önce de karşılaşılan 1. Dünya Savaşı'ndan kalma bir askerin ya da bir dağcının olduğunu düşünerek yola çıkar. Matkap ve buz baltaları ile buzun içinden cesedi çıkarırlar. Yapılan araştırma sonucunda ise şok edici olarak cesedin 5300 yaşında olduğu ortaya çıkar. Üzerinde derin bir araştırmaya girişilir. Ötzi bilinen en eski mumyalardan biridir. Normal bir mumyalama işleminde cesedin iç organları çıkartılır. Fakat Ötzi donarak doğal bir şekilde mumyalanmış olduğu için iç organları cesettedir. Yaşadığı dönem Bakır Çağı'na denk geldiğinden dönem ile ilgili birçok bilgi vermiştir. Ötzi öldüğünde 45 yaşındaydı. 1.60 boyunda ve 50 kiloydu. Bu ölçüler yaşadığı döneme göre ortalamaydı. Saçları ve gözleri kahverengiydi. Solaktı. Dayanıklı bir adamdı. Genelde engebeli arazilerde yaşamıştı. Ötzi'nin genetik yapısı Anadolu'dan göç eden ilk çiftçilerle yüksek oranda benzerlik göstermekteydi. Avrupalı avcı toplayıcı topluluklara ilişkin tespit edilebilen yer sayısı çok düşüktü. Yani Ötzi'nin avcı toplayıcı gruplara çok karışmadan doğrudan Anadolu'dan gelme ihtimali oldukça yüksek. Ölürken başında ayı kürkünden yapılmış şapkası giyiliydi. Ayakkabılarının dışı ayı derisinden, içi ise geyik derisinden alıp iki deri arası ağaç kabuklarıyla doldurulmuştu. Ayak tabanı kuru otlar ile örtülmüştü. Ayakkabıları karda yürümeye uygun ve su geçirmezdi. Vücudunun diğer yerlerini örten hayvan derileri giysileri vardı. Son olarak ise otlardan yapılmış bir pelerin giyiyordu. Ötzi teçhizatlıydı. Sırt çantası ve içinde okları bulunan bir sadağı vardı. Yayı da vardı. Çakmak taşından yapılmış bir hançeri de vardı. Bir kapta taze akçaağaç yapraklarında sarılmış, için yanan kömürleri taşıyordu. Böylelikle istediği zaman kolayca ateş yakabiliyordu. Ayrıca bir kalıp yardımıyla dökülmüş, ucu tamamen bakırdan oluşan 60 santimetrelik bir baltası vardı. Bu balta hem o gün için hem de bugün için oldukça değerli bir baltadır. İç organlarında yapılan araştırmalarla en son ne yediği tespit edilmiştir. Ölmeden hemen önce dağ keçisi, geyik ve çeşitli tahıllar ile beslenmiştir. Arka dişlerinin birinin kırık olduğu,
Bu kırığın da muhtemel tahıl içine saklanan bir taşın yanlışlıkla çiğnenmesi sonucu meydana geldiği düşünülmektedir. Ötzi, laktoz intoleransına sahip olduğundan süt ve süt ürünleri tüketemiyordu. Kaldı ki günümüzde dahi modern insan hala daha aynı dertten büyük ölçüde muzdariptir. Özzi'nin vücudunda 61 adet dövme bulundu. İlginçtir ki dövmelerinin kemik erimelerinin meydana geldiği bölgelere yapıldığı tespit edilmiştir. Hatta dövmelerin bulunduğu bölgeler günümüzde akupunktur tedavisinin uygulandığı bölgelerdir. Dövmeler derinin ince kesikler ile açılmasından sonra kesiğin kömür ile ovuşturulması ile yapılmıştır. Bu yüzden bir tesadüften çok tedavi amaçlı dövmelerin yapıldığı düşünülmektedir. Ötzi'nin bağırsaklarında kancalı kurt paraziti izlerine rastlanmıştır. İlginç olan nokta ise midesinde bu paraziti öldürebilecek bir çeşit yosunun bol miktarda bulunmuş olmasıdır. Yani Ötzi bu sıkıntısından haberdardı ve tedavi için yosunları kullanıyordu. Ötzi genetik olarak kalp ve damar hastalıklarına çok yatkındı. Ayrıca kene ısırması ile geçen Lyme hastalığından muzdaripti. Ötzi'nin sol omzunda hayati damarlarını kopartan bir ok ucu bulunmuştur. Ok yaralamadan sonra çıkartılmıştı. Midesinde de henüz yenmiş, pişirmek için hazırlık gerektiren güzel yemekler bulunmuştu. Dolayısıyla Ötzi hemen yemek sonrası sinsi bir şekilde öldürülmüş olabilir. Baş parmağı ile işaret parmağı arasındaki yeni oluşmuş kesik bıçak kullanımı sırasında meydana gelmişti. Bu ölümünden önceki yakın zamanda aktif bir kavga yaşandığını göstermektedir. Ayrıca Ötzi beyin kanaması geçirmişti. Bunun sebebinin yaralamadan sonra başına aldığı bir darbe ile mi, yoksa düşme ile mi meydana geldiği, yoksa alakasız bir durum mu olduğu belirlenememiştir. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle ileride yapılacak olan araştırmalar bize çok daha fazla bilgi verecektir. Ötzi sayesinde Bakır Çağı insanlarının teknolojide bulundukları yeri konumlandırabildik. O dönemin insanların sadece avcılık veya çiftçilik yapmadığı, metal işçiliği, dokuma ve tıbbi bitkiler alanında da bilgi sahibi oldukları yapılabilecek ilk çıkarımlardandır. Bu zamana kadar koyun, sığır, kedi, köpek gibi bir kısım hayvanlar evcilleştirildi. Hepsi de çok önemli gelişmelerdi. Ama bana en büyük etkiyi hangisi yapmıştır diye soracak olursanız cevabım atlar olacaktır. Atların ilk olarak nerede ve ne zaman evcilleştirildiği konusunda bir kısım teoriler vardır. Genel olarak kabul edilen teoriye göre yabani atlar ilk olarak M.Ö. 3500 yıllarında Avrasya'da avcı toplayıcı Botai halkı tarafından evcilleştirilmiştir. Atlar süt ve etleri için kullanıldı. Fakat evcilleştirilmiş atlar kültürü çevresine yayılamadan yok olmuştur. 500 at çeşidinin DNA analizini yapan bir teori, atların Don Volga bölgesinde M.Ö. 2200 yıllarında tekrardan evcilleştirildiğini öne sürüyor. Evcilleştirilen yeni atlar çevreye çok hızlı yayıldı. Çünkü atların yeni sahipleri onları ulaşım için kullanıyorlardı. Bir başka teori de Yamnaya insanlarının iskeletinde at binmeye atfedilen aşınma izlerinin olduğunu, dolayısıyla M.Ö. 3000 yılında atların evcilleştirildiğini öne sürmektedir. Bu görüş bir kısım eleştiriler almaktadır. Atlar uzun mesafelerde hem insanları hem de yüklerini taşıyarak ulaşımı kolaylaştırdılar. İnsanların yayılma hızı ve ticaret hacmini genişleterek hızlandırdılar. Ayrıca tarımda ekim, hasat ve taşıma işini hızlandırarak daha çok alanı ekmek için verimlilik sağlamışlardır. Daha çok hasat yapılmaya başlanmıştır. Önce savaş arabaları, sonra süvari birlikleriyle savaşlarda büyük rol oynamaya başladılar. Özellikle göçebe kültürlerde at, kültürün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dünya üzerindeki keşiflere katkı sağlamışlardır. Günümüzde en çok tüketilen besinlerden biri de tavuktur. Tavuğun ne zaman evcilleştirildiği ise tartışmalıdır. M.Ö. 6000 ile 2000 yıllarına kadar çeşitli teoriler vardır. Fakat sığır, keçi, koyun gibi hayvanlardan sonra evcilleştirildiği bilinmektedir. Son yıllarda yapılan bir DNA analiz çalışması, tavuğun Myanmar ile Tayland civarlarında yaşayan kırmızı orman tavuğundan evcilleştirildiğini göstermektedir.
Başka bölgelerde yayıldıkça o bölgedeki tavuklarla çiftleşme sonrası farklı gruplar ortaya çıkmıştır. Fransa'nın Bretonya bölgesinde Keltlerden önce yaşayan insanlar tarafından 3000'den fazla dikili taştan oluşan ilginç bir megalitik alan koleksiyonu mevcuttur. Taşların hepsi hizalı bir biçimdedir. Yerel halk taşların büyücü Merlin tarafından taşa dönüştürülen Roma lejyonu olduğunu rivayet etmektedir. Fakat bu olanın amacı hala çözülememiştir. Bir dini ritüel merkezi, gözlemevi olduğu ya da takvim amacıyla kullanıldığı gibi kanıtlanmamış teoriler bulunmaktadır. Megalit genellikle tek bir taş parçasını tanımlamak için kullanılsa da özel amaçlar için belirli şekillerde yontulmuş bir veya daha fazla büyük taşları belirtmek için de kullanılmaktadır. Karnak taşları gibi yapılar için genel bir addır. Çok sayıda küçük çaplı megalit eser bulunmaktadır. Megalitler toprak sınır işaretleri olarak hizmet etmekten, geçmiş olaylar veya kişiler için bir hatırat görevi görmeye, din ile ilgili olmaya kadar çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. İlk şarap üretiminin M.Ö. 6000 yıllarında Gürcistan'da Gadahrili Gora yerleşkesinde yapıldığı ifade edilmektedir. Şarap, yumurta biçimli, kvevra adı verilen toprak kaplarda imal edilir ve saklanırdı. Peynir de benzer zamanlarda üretilmiştir. İlk yapılışına ilişkin net bir bilgi yoktur ama M.Ö. 5000 yılına ait en eski kalıntılar Polonya ve Hırvatistan'da bulunmuştur. Dünyadaki en eski altın eserler Bulgaristan'ın Varna şehrindeki nekropolde bulunmuştur. Eserler yaklaşık 4500 yılında imal edilmiştir. Metalurji ve sanat ile kültürün geldiği yeri göstermek açısından önemli eserlerdendir.